çekiciyi gönderiyoruz. Aracımız görmüş olduğunuz gri Astra H. Şöyle göstereyim, içeride devam edelim. Zaten motorun inik olduğunu, aracın önünün kalkık olduğundan anlayabiliyoruz. Merhaba arkadaşlar, selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biraz önce gösterdiğim aracın motoruyla beraberiz. Çok değişik bir motor. Yani motor kitlemiş araç. Araç motor kitlediği için de tabii ki dönmüyordu. Krank yerinde dönmüyordu. Yalnız durumu çok vahim bu aracın. İzmir'den geldi. İzmir'den çekici yardımıyla geldi. Orada 30 bin liraya yakın bir para harcadığını söyledi müşterimiz. Ve bineceğim diyor, yani binmek için yaptırıyorum diyor bu aracı. Öncelikle debriyaj rulmanı dağıldı. Buraya koyduk. Yağ filtresinin içerisinden sular akıyor. Pistonların şöyle durumunu görebilirsiniz. Yani iç açıcı bir durumu yok. Böyle bir şey yok. Zaten paslanmalardan dolayı dönmüyor. Crank hiç dönmüyor. Krankımıza bakalım. Crank da bu şekilde. Yine paslanmalar mevcut arkadaşlar. Dönmediğini birazdan detaylı olarak göstereceğiz. Silindir kapağının durumunu yani siz söyleyin. Ben bu sefer çok fazla anlatmayacağım. Arabanın söküldükten sonraki hali bu. Swap yuvaları, swaplar, görmüş olduğunuz gibi silindir kapağı, üzerine manifold var. Bunları göndereceğiz rektifiyeciye ama termostat, gövde, yani ne hale gelmiş ben hiçbir şey diyemiyorum. Ve bu arabaya arkadaşlar haricen 30 bin liraya yakın bir para harcadığını söyledi. Araç düzelmediğini söyledi. Araç nasıl düzelsin? Yani buna herhangi bir işlem yapılmayı boş ver, daha da bozulmuş yani. Bu araba içerisine su mu koydular? Ne yaptılar? Su mu karıştı? Ben çözemiyorum. Bu kadar paslanması için uzun sürede yatması gerekiyor aracın. Zaten bir ay sanayide yatıp İzmir'de öyle geldi bizlere. Silindir kapağının durumu. Bu da blok, crank, pistonların durumu bu şekilde. Görmüş olduğunuz paslanmalar mevcut arkadaşlar. Gördüğümüz olay bu. Debriyaj rulmanı da gördüğünüz gibi dağılmıştı. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın ben bunu dökmedim. Biraz döktük ama şöyle bir boşaltalım yağ filtresinin içinden neler akıyor. Siz de şahit olun bu arada. Yani bu arabaya komple motor yapacağız. Biraz da senden dinleyelim baba. Evet. Bu aracımız İzmir Çeşme'den Ali Bey'in aracı. Ali Bey dedi ki ustacığım bu arabayı burada yaptırdım. Bir türlü olmuyor. En sonunda da motor dedi çalışmaz oldu kaldı. Yaklaşık 30-35 gündür sanayide ustanın kapısında duruyor. Ustaya da pek güvenemedik. Çünkü büyük meblağlar harcadığını söyledi bu arabaya. Ona da güvenemedim. Yaptıkça bir şeyler çıkıyor. Bizi buldu ve gönderdi aracı İzmir Çeşme'den çekiciyle geldi. Yaklaşık 20 gündür de bizim burada sırasını bekledi. Aracı sırası geldi. Motoru aldım aşağıya. Açtık motoru, dağıttık. Dağıttıkça önümüze çıkan sürprizleri görüyoruz. Neler görüyoruz? Motor su çekmiş. Piston üzerine. Pistonlar artık paslanmış. Görelim. Motorumuz dönmüyor. Krangımız kilitlemiş. Muhtemelen yatak mı sardı? Pastan dolayı mı? Siboplarımız harika öyle. Silindir kapağımız öyle. Komple bir rektifiyeye girecek ama rektifiyeci bir açtıktan sonra, ölçümlerini yaptıktan sonra motor olur olmaz. Neden su girdi buraya? Neden suyu alıp da paslanma yaptı? Siboplara neden su geldi? 3 tane silindire su gelirken dördüncümüzde sadece yağ gelmesi var. Yani bu blok çatlak olabilir, gömlek çatlak olabilir, silindir kapağı çatlak olabilir. Bunların testleri yapıldıktan sonra motor olur olmaz cevabı vereceğiz. Durumu bu arabanın. Tamamen pas tutmuş bak krank. Aşırı bir yanmış muhtemelen. Isıdan dolayı, yağlama yapmadığından dolayı. Ya bu arabaya 30 bin liraya yakın para harcamış ama. Evet, aynen. 30 bin lira az para mı? Eskiden bu arabalar 30 bin liraya satılıyordu. Satıyorlardı. Şimdi 15 bin lira gibi bir motor alıyorsun. Ama 30 bin lira Ali Bey neye harcadı bilemiyorum. Yani tabii orası da var ama
Dediğimiz gibi bu hiç crank dönmüyor. Milim oynamıyor, milim. Gram oyna. Zaten marşa bastık. Tık, Tık tık. diyor. Dinamo sesi, Sallıyor. başka bir şey yok. Bizde de öyleydi. Siboplara değinebiliriz baba. Buraya geçelim. Silindir kapağımıza geçecek olursak burada siboplarımızı görüyoruz. Emme siboplarımız, egzoz siboplarımız. Bu aşırı bir suyun içerisinde kalmış ki bu hale gelmiş. Görebiliyor muyuz? Karıncalamaları, pasları. Ama 4. silindirde ne hikmetse yağ var. 3'ünde su var. Siboplarımız kranktan aldığı, trigger kayışıyla aldığı hareketi kam mili, eksantrik mili ile sırasıyla böyle açar, kapatır, açar, kapatır. Her açtığında, egzoz açtığında içeriye yakıt alır, emmeyi açtığında yanmış gazı dışarı atar. Ama bunlar öyle bir kitlemiş ki artık çalışma değil, oynamıyor dahi. Silindir kapağımızı bir taşlamaya gönderelim. Ne çıkacaksa orada çıkacak. Buna da değineceğiz orada. Rektefiyeciye göndereceğiz ama siboplar değişecek. Belki kapak da değişecek. Belki Belki motor alacağız bilemiyoruz. Evet. Teste şey- gitsin bunlar. Test yapılsın. Ona göre konuşacağız. Bir de şuna değil, çelik sibop her araçta çıkmıyor. Soruyorlar. Evet. Opel gruplarında sibopları zayıf olduğu için çelik sibop imalatı var. Malzeme biraz daha kaliteli. Adı çelik üzerinde. Ama her araçta çelik sibop diye bir şey yok. Çünkü sibop kendi kaliteli ve olgun malzeme ise çelik sibopa gerek yok. Artı üretici firmada çelik sibop diye üretim yapmıyor. Yağ filtresinin içerisinden de su çıkmıştı. Evet. Az ona değindik. Debriyaj rulmanda dağılmış. Dağılmış. Yani Yağ pompası çürümüş. Yağ pompamız çürümüş. Evet, buna geldik. Yağ pompamız tamamen çürümüş. Bu da değişecek komple. Gövde çürümüş. Buradan Bunlar ney baba? bunlar oksit, çürüme. Buna kalitesiz deniz suyu dediğimiz antivirüsü korsan alüminyumları böyle karınca gibi yer. Yedikçe de buraları bitirir böyle. Yani bu motor da isteyebilir. Bunu verelim. Rektifiyecinin durumuna göre bize cevap verecek. Ona göre devam ederiz. Sizleri zaten bu videoda komple izleyeceksiniz. Arkadaşlar bu arada bir konuya değinmek istiyorum. Bazı terbiyesiz insanlar telefon açıyor, gün istiyor, randevu istiyor, saat istiyor. Veriyoruz veya yoğunluğumuzdan veremiyoruz. Bu kadar uzatma diye ahlaksız insanlar telefonları suratımıza kapatıyor. Kapatacağınız yere aramayın lütfen ahlaksız insanlar. İşinize geldiği gibi davranmayın. Ustanın işine, vaktine, zamanına uyabiliyorsanız buyurun gelin. Buna da değinelim arkadaşlar. İşinize gelince telefonu kapatmayı biliyorsunuz. İnsanlığı öğrenin. Daha sonra işinizi yaptırmaya gelin. Yani adam aramış diyor ki ustam geliyorum. Kibarlaşıyor. Geliyorum diyor. Nerede yeriniz diyor. Tarif ediyoruz. Yalnız diyoruz ki hani randevumuz dolu şu anda. Biz rastgele iş alamıyoruz. Adam tak tamam uzatma diyor. Ya sen kimsin kardeşim? Sen ne hadle konuşuyorsun yani? Sen paranla bizi satın almıyorsun. Git sanayide bir sürü ustalarımız var, kaliteli insanlar var. Git onlara da konuş. Veya biz bir küçücük bir şey yapıyoruz. Adam yorum yazıyor ya. Yani veya bir iş yaptırıyor. Bunlara dikkat edelim. Bunlara da değinmiş olalım. Yeter artık yani. Contalara hep silikon yapıştırmışlar ama bu contaların arkadaşlar silikona ihtiyacı yok. Gerek yok yani ama bolca koymuşlar. Şöyle görülebilir. Komple sıvı conta. Bunların hepsi değişecek. Termostat kalıyor herhalde baba. Gövde kalacak mı? Rektifiyeciye gidiyor mu? Sökeceğiz. Onu söktüğümüz gibi bak bunun borular da çürük. Bunlar da değişecek. Yani. Silikonları görüyor musun? Bak delikleri kapatmış. İşte her seferinde değiniyoruz. Bolca sürülmemesi lazım. Zaten buraya gerek de yok arkadaşlar. Bu bölgeye silikonun bir amacı yok. Conta basıyor zaten. İnceden geçmeye çalışsalar yine olabilirmiş ama komple bayağı bir basmışlar silikonu. Şimdi termostat gövdesini komple silikon kapağından ayırıyoruz. Silikonları yiyor. Buna da basmışlar herhalde. Öncelikle teste göndereceğiz. Gelen cevaba göre işlem yapacağız. Zaten videonun daha başları. Neler olacak, neler göreceğiz. Bunu da gösterelim. Kamilleri. Buradan da swapların yine
paslanmaları olduğunu, bura kapağın içi şu anda görebiliyoruz. Yani şaşırtmıyor bu kapak bizi. Gerçekten bunu müşterimizin görmesi gerekiyor. Motor çünkü çok kötü durumda. Bakın. Şöyle. İçler acısı bir hali. Bu da harika. Bu conta. Buraya gerek yok baba. Yani Evet. conta basıyor zaten bunlara. Çalmış adam, ne yakla çaldı. Sentemiz iki dişli arkadaşlar, karşı karşıya gelecek. Görmüş olduğunuz iki çizgi. Krankta Bu çizgi bu üçgeni öpecek. Öpüyor mu karşıdan gör. şu an iyi baba. Biraz daha alabilirsin. Tamam, şu an iyi. Burası ne? Dişlinin ortasına gelecek. Burası da şöyle yine karşılıklı bakacak. Bunun ayarı yok Vanus gibi arkadaşlar. Neden yok? Çünkü lamalı olduğu için eksantrikleri kendi ayarlıyor. Buradan herhangi bir aparat sokmamıza gerek yok. XR motorlarda bildiğiniz üzere, sensörlü motorlarda, Vanuslu motorlarda buradan bir eksantrik sensörü, buradan bir Ama lama aparatı geliyor. O şekilde sente alıyoruz ama bunda öyle bir şey yok. Dişlilere tam oturduğundan emin olmamız gerekiyor. Yoksa yine atlıyor değil mi baba? tabii Sente? ki sente kaçar. Tamamıyla oturması lazım. Bakın buralar oturmadı. Oturtacağız şimdi. Var mı oturma yani? Şu an oturmuş gözüküyor. Şu an tamam. Trigger kayışımız. Burası tamam. Kranga bakıyoruz. Krank da tamam arkadaşlar. Senteyi almış olduk arabayı. Trigger setimiz yeni. Silindir kapağını koyduk. Saplamaları sıktık. Burayı görmediniz. Karteri taktık. Burayı çekemedik arkadaşlar. Burada da temizliklere devam ediyoruz. Civata temizliği, motorun tüm parçalarının temizliğini yaptıktan sonra takıyoruz. Çünkü komple motor revizyonu yapmış oluyoruz. Blok dediğimiz gibi kendinin kullanıldı. Silindir kapağını çıkma kullandık. Volantımız eski. Sabit volant olduğu için sıkıntı yok. Yüzeyleri de arkadaşlar iyiydi. Kullandık yani. Baskı balata ve rulman yenileniyor. Rulman dağılmıştı hatırlayacağınız üzere. Şarj dinamosu, herhangi bir sıkıntısı yok dinamanın değil mi baba? Yok. Dinamayı direkt takıyoruz. Bir parça geçer o zaman. Bak burayı görüyor musun? Yerine girmiyor. Şimdi ben bunu içine gönderiyorum bak. Evet. Sıkınca o kendini çekip orayı dolduracak. Civatayı sıkınca. Bu arada contalar yeni. Tüm contaların takım Orijinal. alt üst contaları yenileniyor. Silindir kapak contası, yağ pompası contası, kulbütör contası, karbon contası. Takım conta. Takım conta Conta olarak ve geçiyor. keçe. Bu neydi? Vuruntu sensörümüzün, motorumuzun. Bunu takarken yönü de önemli, yoksa soket gelmeyecektir, yetişmeyecektir. Buna da değinelim. Bu şekilde durması gerekiyor. Krank okuyucu sensörümüz. Bunda problem olursa aracımız çalışmaz arkadaşlar. Bu devri okuyor değil mi baba? Tabii krankın dönüş devrini okuyor. Motor beynine sinyal veriyor.
Aracımızın yağ filtresini yeniliyoruz tabii ki de. Burada kullanmış olduğumuz markada Filtron demirden bir yağ filtresi. Bunu sıkacağız. Aracımızın demir emme manifoldu. Genellikle bunlarda da sıkıntılar olabiliyor. Bunların tamiratı da mevcut. Nasıl bir sıkıntı? Bu motorlarda arkadaşlar emme manifoldu genellikle yatak sesine benzer bir ses çıkarıyor. Bu yüzden de motoru indiren veya buna benzer problemlerle karşılaşıp yatakları değişen ustalarımız var, ancak XF motorlarda emme manifoldu hastalığı var. Bunun tamiratı mevcut dediğim gibi. Şimdi bu görmüş olduğunuz manifoldun temizliğini yapıyoruz. Kısmi izliyorsunuz. Hepsini göstermeyeceğiz tabii ki. Yeni egzoz manifold contası ve emme manifold contası yenileniyor. Burada silikon olmaz normalde bu. Contaya koy tak. Evet, tam bir motor görünümünü aldı. Emme manifoldu contası yenilendi. Yaklaşık her şeyini tamamladık. Bazı eksiklikler var ama bakın arkadaşlar, hortumlar ne halde? Bu gaz hortumlar değil mi bu? LPG hortumu var. Yani bu halde bu arabanın yanmadığına şükür. Şu an baba anlatalım neler yaptık. Motorumuzu söktük. Sökülmüş halini gördük. Tamamen paslan kitlemiş durumdaydı. Şu gördüğümüz ana gövde, silindir kapağımız çıkmacıdan orijinal alındı. Bir takım piston, sekman, ana kol yatak, krank, bunlar değişti. Gömleklerimiz bir farklısına genişletildi. Standart çapındaki pistonumuz 0.50 çapında piston takıldı. Krankımız yine taşlama işlemi yapılmadı. Niye yapılmadı? Orijinal çıkma olduğu için krank taşlama yapılmadı. Dediğimiz gibi piston, sekman, krank, silindir kapak, çelik siboba dönüşü takım sibop lastikleri ve takım alt üst conta grubu, trigger seti, bunları değişip motorumuzu toplar hale getiriyoruz ve üzerine atıp çalıştıracağız. Ondan sonra aracımızın diğer işleri var. Bak, bu hortumumuz kırık, frenle alakalı. Bunu Japonla yapıştırmışlar. Bu hortumu da değişelim. Gözümüze çarpmışken, çünkü fren aracın ve insanın can güvenliği. Buradaki ufak bir hava yapıştırmışlar hortumu. Devamı olacak böyle. Ondan dolayı buradan yine kopar. Frenimiz tutmaz. Bir kazaya sebebiyet verebilir. Zaten müşterimiz ne gerekiyorsa yap dedi. Müşterimiz beni aradı. Ali Bey ile görüştük. Ustacığım, ben 55-60 yaşında bir senin abinim. Bu yaşama kadar hiç benim arabam olmadı. Bu arabayı da dedi ailece kullanmak için aldık. Kaynıydı zannederim veya dayı oğlu mu dedi, kaynı mı dedi. Ona güvendik ama İzmir'de ver para yapılıyor araba, ver para yapılıyor araba. Büyük meblağlar söylemeyin, kendinin bana teneffüs ettiği rakam. Araç geldi ki motor çıktı bana. Pasın içindeydi, çektik zaten. Evet. Sadece gördüğüm bir devir daim değişmişler Akraban önce. kadar kötü olamazsın Recep Usta, seni hiç tanımıyorum ama ekranlardan tanıdığım kadarıyla ve görüştüğüm kişiler sana gayet iyi not verdiği için sana güvenerek aracımı çekiciyle İzmir'den sana gönderiyorum. Zaman problemim yok, para problemim yok, olması gerekeni yap dedi. Biz de elimizi vicdanımıza alıp olması gerekenleri yapmanın peşindeyiz. Zaten bazı termostat bölümüne değinelim baba. Evet. Çok kötü Ve durumda. oradaki su hortumları patlamak üzere ve görebiliyor muyuz? Borularımız çürümüş tamamen. Evet. Burası da öylesine. İçini bir göstereyim baba, şöyle. Evet. Termostatımız yine harika o şekil. Termostat değişecek zaten. Değişeceğiz. Egere ve termostat gövdemizi kullanacağız. Tabii bu şunlar değişiyor ama. Tornacıda bunların Bu hepsini borular yaptıracağız. yenilenecek komple. Termostat yenilenecek.
Kulbütör kapağımız burada. O eski conta hemen çöpe. Kapak yıkamaya. Burada da contamızın yenisi. Victor Reigns. Bu kapak da özel bir kapak baba. İçerisinde vakum var. Tabii ki. Vakum patladığı zaman arabanın arkasından bembeyaz duman atıyor. Yağ yakıyor Motoru zannediyorlar, izliyor, motoru aynen. yaptırıyor. Çözemiyor. Yine buradan en sonunda araştıra burayı buluyorlar. Veya bilgilerine götürüyorlar araçlarını. Ama o zamana kadar ağızları yanıyor insanlar. Paraları harcıyorlar. Ama efsane bir duman atıyor. Yani öyle böyle değil. Bembeyaz duman atıyor araç. O yüzden vakum problemli olabiliyor bazı noktalarda. Motorumuz burada. Liftin ayağına bağladık. Burada baskı balatayı değiştireceğiz. Baskı balatayı her zaman kullandığımız Look Rap setten kullanıyoruz arkadaşlar. Otomatik benzinli araç. Manueliyle farklı. O yüzden otomatik olanı tercih ediyoruz. İkisi de birbirine benziyor aslında ama farklar olabilir. Burada da her zaman değindiğimiz gibi yaylar çekik olacak. Bittikçe bu uzama yapıyor. Motoru en son atmıştık üzerine. LPG sisteminin tüm hortumları değişti. Buradaki tüm hortumlar değişiyor. Termostat bölümü boruları söylemiştik. Tornacıda yapıldı. Yenilendi buralar. Termostat yenilendi. Bu şekilde devam ediyoruz. Ege'lerin fişini taktı babam. LPG'lerin fişleri var. Aracın işlemlerini bitirdik. Sizinle beraber marşa basacağız. İlk marş olacak. İçerisine geçeceğim. Marşa basacağız. Bakalım ilk marş nasıl olacak. Diyoruz hep beraber.
Aracımızın ilk marşı. Araç geldiğinde çalışmıyordu. Bizlere çekici yardımıyla İzmir'den gelmişti. Videonun ilk başında belirtmiştik. Ve mazisini biliyorsunuz, çok kötü bir mazisi var bu aracın. Videonun başına koymuştum. Böyle bir araç arkadaşlar. Aracımızda tabii ki LPG sistemimiz de var. O yüzden arızalanması yanıyor. En son aşamada aracımızın bilgisayara bağlama işlemi var. Arıza kaydı varsa sileceğiz. Önemli bir şey varsa müdahale edeceğiz. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Çok güzel çalışıyor aracımız. Çalıştı baba. Evet. Tek- Tek maçta gördüğümüz gibi motoru koyup da uğraşma işlemimiz yok. Ayarlar düzgün verirsin, araba normal ilk günkü gibi bir maçta çalışır. Tek maçta araç çalıştı. Vay senteziydi, vay benzin gelirdi, vay ateşleme gelmiyordu. Bunlarla uğraşmazsınız. Yaparken işleminizi düzgün yaparsanız anahtarı göreceğin araba çalışır. Çalışmayarak gelen bir araba, motorun içi pat halinde olan bir araba bir maçta çalıştı. Bu işi de başardık. Şu an için her şey tamam. Gaz yemesi de müthiş baba. Güzel bir gaz yemesi var. Evet. Şu an için araç güzel. Dışarıdan motor dinleyelim. Aracımız çalışacak, fan açacak. Bu esnada yağ kaçağı, su kaçağı yoksa şanzıman bölümüne geçip vitesimiz F hatası veriyor. Basınç balata değişti, rulman değişti. Havalarını alıp kalibresini yapıp robotta veya başka yerde problem var mı? Onlar sonraki bir işimiz. Şu an motor işini yaptık. Daha bu aracın çok işleri var. İnsanlar izliyor. Bu duman ne diyecekler? Bu duman ne? Bütün malzeme söküldü, dağıldı. Bunlar gibi görüyorsun. Paramparça oldu. Bunlar tek tek benzinle yıkandığı için şu an yağlı benzin üzerinde yanıyor. Yanıyor derken parçalar ısındıkça üzerindekiler uçuşa geçiyor. O duman odur. Kuruduktan sonra fan açtım bir, her şey normal. Burada da Ford Fiesta motorumuz var. Bunun da mazisi büyük. Bu araç da İzmir'den geldi baba. O da İzmir'den geldi. Bu Çeşme'den geldi. O İzmir merkezden geldi. O da yarı otomatik. Onda da kavrama problemi ve yağ yakma problemi. Onun videosunu çekmişti, yağ yaktığı halini, duman attığı Evet, halini. bayağı bir duman atıyordu. Çekmiştik onu da. Bu da dışarıdan gösterelim. Çalışıyor. Kasmağım gitti. Hatta baba bir sigara testi yapabiliriz. İstemezdim sigarayı ama böyle bir koyalım, herhangi bir Kasma açacak, aracın çalıştığı görüntü. devir saatimizde herhangi bir dalgalanma var mı ona bakalım. Burada şu an bir sıkıntı var mı? Daha net gör. Yok, net gözüküyor zaten. Bu şekilde devirimiz. Hatta yakınlaştırayım. Gerçekten bir X-Step motora göre çok güzel çalışıyor. Aracımızın arkasını da çekelim. Herhangi bir şey yok. Duman atma vesaire, buna benzer bir problemler de kalmadı. Görmüş olduğunuz gibi sessiz sinek gibi çalışıyor. İzmir'e yolcu ediyoruz. İzmir'e gidiyor aracımız. Çeşme'den gelmişti.